Merhaba değerli dostlarım. Define ve Arkeoloji kanalına, Gizem'in tam kalbine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir konuyu konuşacağız ki duyacaklarınızdan sonra bildiğiniz dünya tarihini haber bültenlerinde izlediklerinizi ve hatta ayağınızın bastığı toprağı bile sorgulayacaksınız. Arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın ve kapıları kilitleyin arkadaşlar. Çünkü anlatacaklarım sadece bir tarih dersi değil, bugün gözlerimizin önünde oynanan binlerce yıllık karanlık bir satranç oyununun deşifresidir çünkü. Bugün rotamızı dünyanın en sancılı, en gizemli ve en kutsal noktasına, yani Kudüs şehrine ve onun kalbi olan Mescid-i Aksa alanına çeviriyoruz arkadaşlar. Ama size bugün televizyonlarda duyduğunuz siyasi kavgaları anlatmayacağım. Ben size o kavgaların arkasındaki görünmeyen sebebi, yerin metrelerce altında dönen dolapları, aranan kayıp hazineleri ve insanlığın kaderini değiştirecek olan o korkunç planı anlatacağım. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını şöyle bir üfleyelim ve gerçeğin kendisine dokunalım. Öncelikle şunu çok iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Mescid-i Aksa dediğimiz yer sadece üzerinde namaz kılınan bir camiden ibaret değildir. Orası insanlık tarihinin başladığı yerlerden biridir. Orası peygamberlerin alnının secdeye değdiği, meleklerin indiği ve gök kapılarının açıldığı yerdir. Ancak orası aynı zamanda binlerce yıldır süren bir kan davasının, bir hakimiyet savaşının da merkezidir. Peki neden arkadaşlar? Neden herkes burayı istiyor? Neden kan durmuyor bir türlü? Cevap toprağın üstünde değil, toprağın altında saklı. Cevap Hazreti Süleyman peygamberin binlerce yıl önce cinlere ve insanlara hükmederek yaptırdığı o muazzam tapınakta ve o tapınağın içinde saklanan, bugün bile nerede olduğu bilinmeyen o gizemli sandıkta. Yani ahit sandığının sırrında gizli arkadaşlar. Gelin sizi zaman tünelinde geriye, milattan önce binli yıllara götüreyim. Kudüs o zamanlar da önemliydi arkadaşlar ama Hazreti Süleyman ile birlikte dünyanın merkezi oldu. Kutsal kitaplarda ve tarihi metinlerde anlatıldığına göre Hazreti Süleyman sadece bir kral değil, rüzgara, hayvanlara ve cinlere hükmeden büyük bir peygamberdi. O bugünkü Mescid-i Aksa alanının olduğu tepeye, yani Moria tepesinin üzerine babası Hazreti Davut peygamberin vasiyeti olan o büyük mabedi, yani Süleyman mabedi olarak bilinen yapıyı inşa ettirdi. Bu yapı öyle sıradan bir bina değildi dostlarım. Taşlarını insanların kaldıramayacağı büyüklükteydi. Efsanelere ve bazı kadim metinlere göre bu taşları yontmak ve yerleştirmek için cinler çalıştırılmıştı. Çünkü o dönemde o teknolojinin, o mimarinin insan eliyle yapılması imkansız görünüyordu. İşte bugün İsrail devletinin ve dünyadaki bir takım böyle gizli örgütlerin peşinde olduğu asıl mesele işte bu mabedin temelleridir arkadaşlar. Onlar şu an Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve hemen yanındaki o altın kubbeli Kubbetül Sahra binasının tam altında Hazreti Süleyman'ın sarayının ve tapınağının kalıntılarının olduğuna inanıyorlar. Ve inanın bana arkadaşlar, sadece inanmakla kalmıyorlar. O kalıntıları bulmak için gece gündüz demeden yerin altını köstebek yuvasına çeviriyorlar. Peki ne arıyorlar? Sadece eski taşlar mı? Hayır arkadaşlar. Onların aradığı şey gücün ta kendisi. Onların aradığı şey Hazreti Musa peygamberden kalan, içi sırlarla dolu, dokunanı böyle yakan, orduları bozguna uğratan o efsanevi ahit sandığı. Tarihi kaynaklar bize bu sandığın Süleyman Mabedi içerisindeki en kutsal oda olan ve adına kutsalların kutsalı denilen
sadece baş rahibin yılda böyle bir kez girebildiği o gizli odada saklandığını söylüyorlar. Bu sandığın içinde Hazreti Musa peygamberin Sina Dağı üzerinde Allah ile konuştuğu o levhaların, Hazreti Harun peygamberin asasının ve gökten inen kudret levhasının bir örneğinin olduğu söylenir arkadaşlar. Ama sandık sadece bir müze parçası değildir. O mutlak bir silah, mutlak bir enerji kaynağıdır. İşte bu yüzden tarih boyunca Babilliler geldi, Romalılar geldi, Haçlılar geldi. Hepsi bu şehri yakıp yıktı ama asıl amaçları hep o sandığı bulmaktı. Milattan önce 586 yılında arkadaşlar Babil kralı Buhtun Nasır Kudüs şehrine girdiğinde şehri yakıp yıktı. Süleyman Mabedi yerle bir oldu arkadaşlar. İşte o kargaşada arkadaşlar sandık sırra kadem bastı. Kimi kaynaklar sandığın Babil şehrine götürüldüğünü söylese de en güçlü ve bugün İsrail derin devletinin de inandığı teori şudur arkadaşlar. Sandık tapınak yıkılmadan hemen önce Hazreti Süleyman peygamberin ileri görüşlülüğü sayesinde tapınağın altındaki o derin dehlizlere, labirent gibi tünellere saklandı. İşte arkadaşlar zurnanın zırt dediği yer de burası. Bugün Mescid-i Aksa alanının altında bizim görmediğimiz ama varlığı ispatlanmış kilometrelerce uzunluğunda tüneller var. İsrail devleti 1967 yılından beri yani Kudüs şehrinin doğusunu işgal ettiği günden beri diyelim arkeolojik kazı adı altında bu tünelleri genişletiyor, derinleştiriyor ve Mescid-i Aksa Camii'nin temellerini oyuyor arkadaşlar. Sizlere arkadaşlar böyle bir olay anlatayım. 1981 yılında Kudüs şehrindeki Ağlama Duvarı tünellerinde çalışan hahamlar ve arkeologlar yerin derinliklerinde Süleyman Mabedi döneminden kalma bir kapı buldular. Bu kapı arkadaşlar tam da kutsalların kutsalı denilen o odanın altına denk geliyordu arkadaşlar. Heyecanla içeri girmek istediler ancak o sırada garip olaylar oldu. Tünelde birdenbire su sızıntıları başladı, ışıklar söndü ve o bölgeye giriş İsrail hükümeti tarafından apar topar yasaklandı ve betonla kapatıldı. O gün orada ne gördüler arkadaşlar? Sizce ne görmüş olabilirler? O kapının arkasında ne vardı arkadaşlar? Yorumlardan bana bir fikrinizi yazın. Birçok araştırmacıya göre ahit sandığı tam da oradaydı. Ancak onu çıkarmak için zamanın gelmediğine ya da onu koruyan tılsımlı bir gücün buna engel olduğuna inandılar. İşte gizem burada derinleşiyor. Çünkü inançlarına göre o sandık ortaya çıktığında ve Süleyman Mabedi 3. kez inşa edildiğinde onların beklediği Mesih yeryüzüne inecek ve dünya hakimiyeti onlara geçecek. Ama durun, hikaye burada bitmiyor arkadaşlar. Daha yeni başlıyor. Bu sadece bir define avı değil. Bu bir inanç savaşı. Yahudi inancına göre Süleyman Mabedi 2 kez yıkıldı. Birincisini Babilliler, ikincisini ise milattan sonra 70 yılında Romalılar yıktı. Romalılar tapınağı öyle bir yıktılar ki taş üstünde taş bırakmadılar ve Yahudileri şehirden sürdüler. Yüzyıllar boyunca o tepe boş kaldı. Çöplük olarak kullanıldı. Ta ki İslam orduları Hazreti Ömer komutasında Kudüs şehrini fethedene kadar. Hazreti Ömer şehre geldiğinde ilk iş olarak o tepeyi temizletti ve oraya bir mescit yaptırdı. Daha sonra Emeviler döneminde bugünkü o muhteşem Kubbetül Sahra ve Mescid-i Aksa camileri inşa edildi. Yani şu an o tepede İslam mührü var. Ama karşı taraf için bu durum geçici bir işgalden ibaret. Onların planı, onların haritası, onların hayali çok net arkadaşlar. Mescid-i Aksa ve Kubbetül Sahra yıkılacak, yerine 3. tapınak yapılacak.
Bu planın ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için size Tapınak Enstitüsü adında bir kuruluştan bahsetmem gerek. Bu kuruluş gizli saklı bir yer değil aslında arkadaşlar. Kudüs şehrinde turistlerin gezebileceği bir müzesi olan resmi bir kurum. Peki ne yapıyorlar? İnanamayacaksınız ama yapılacak olan o 3. tapınak için her şeyi hazırlamış durumdalar. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Tapınakta kurban kesecek rahiplerin giyeceği kıyafetler, keten ve altın ipliklerle dokundu. Hazır bekliyor arkadaşlar. Kurban kanlarının akıtılacağı altın kaplar, gümüş borular, tütsü kapları hepsi vitrinlerde sergileniyor. Hatta tapınağın mimari çizimleri elektrik tesisatına kadar her detayıyla bilgisayar ortamında hazırlanmış durumda. Onlar için tek bir eksik var. Mescid-i Aksa Camii'nin oradan kalkması ve inşaatın başlaması. İşte İsrail'in gizli şeytani planı dediğimiz şey arkadaşlar tam olarak bu noktada devreye giriyor. Bu sadece bir inşaat projesi değil, bu bir kıyamet projesi. Çünkü Mescid-i Aksa gibi milyarlarca Müslümanın kutsal kabul ettiği bir yapıyı yıkmaya çalışmak, kalkışmak, 3. Dünya Savaşı'nı hatta dinler arası o büyük savaşı yani Armagedon dedikleri o savaşı başlatmak demektir. Ve korkutucu olan şu ki arkadaşlar bazı fanatik gruplar Mesih'in gelmesi için bu savaşın çıkmasını zorunlu görüyorlar. Zaten şu anda da yaratılan karmaşanın sebebi o. Yani kaostan düzen doğurmak istiyorlar. Şimdi size bu planın en tüyler ürpertici, en güncel ve en somut adımından bahsedeceğim. Bu adım arkadaşlar Teksas eyaletinden gelen kırmızı inekler. Evet arkadaşlar güleniniz olabilir. Şaka yapmıyorum. Konu dönüp dolaşıp 5 tane kırmızı ineğe bağlanıyor. Neden mi? Çünkü Tevrat kitaplarında ve eski Yahudi şeriatında çok ilginç bir kural vardır. O da eğer siz o kutsal tapınağı yeniden inşa etmek ve orada ibadet etmek istiyorsanız önce o alanı ve kendinizi manevi kirlerden arındırmanız gerekir. Bu arınma işlemi ise dünyada eşi benzeri çok zor bulunan, kusursuz, üzerinde tek bir siyah veya beyaz kıl olmayan, boyunduruğa gelmemiş, hiç çalıştırılmamış, tamamen kızıl renkte bir düvenin yani genç bir ineğin kurban edilmesiyle mümkündür. Bu ineğin külleri özel bir suyla karıştırılır ve o suyla tapınak alanı ve rahipler yıkanır. Bu ritüel yapılmadan 3. tapınak kurulamaz. İbadet başlayamaz. Yıllardır, yüzyıllardır arkadaşlar bu özelliklere sahip bir inek arıyorlardı. Ve sıkı durun, buldular. Hem de bir tane değil tam 5 tane. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde genetik müdahalelerle ve özel çiftleştirmelerle elde edildiği iddia edilen tamamen kızıl renkte 5 adet düve. 2020 yılının Eylül ayında büyük bir gizlilik ve böyle özel uçakla İsrail devletine getirildiler arkadaşlar bunlar. Bu inekler şu an Batı Şeria bölgesinde gizli bir çiftlikte 7-24 saat arkadaşlar hiç böyle boş alan bırakılmadan devamlı olarak kameralarla izleniyor ve veterinerlerle korunuyor. Neden bu kadar korunuyorlar? Çünkü eğer bu ineklerin üzerinde bir tane bile siyah kıl çıkarsa ya da bir yerleri yaralanırsa kurban olma vasıflarını kaybederler. Bir nevi biz kurban edeceğimiz hayvanlarda yara veya herhangi bir şeyin olmamasını düşündüğümüz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bütün plan suya düşer. Bu ineklerin kurban edilebilmesi için arkadaşlar belli bir yaşa yani 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmeleri gerekiyor. Ve yapılan hesaplamalara göre bu tarih çoktan geldi çattı arkadaşlar. Hatta bazı kaynaklar bu ritüelin
Zeytin Dağı üzerinde Mescid-i Aksa manzarasına karşı yapılması için sunağın bile hazırlandığını söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar birinci bölümde anlattığım o tarihsel ve inançsal temeli anladınız. Şöyle cebinize koydunuz. Şimdi meselenin daha karanlık, daha teknik ve daha sinsi boyutuna iniyoruz. Hani demiştim ya, yerin altını köstebek yuvasına çevirdiler diye. Bu bir benzetme değildi arkadaşlar. Kudüs şehrine gidenler bilirler. Ya da belgesellerde görmüşsünüzdür. Mescid-i Aksa alanının etrafı surlarla çevrilidir. Ancak o surların dibinde yer seviyesinin 10, 15 hatta 20 metre altında bambaşka bir dünya var. Ben buna Kudüs'ün altındaki ikinci Kudüs diyorum. İsrail Devleti arkeolojik kazı adı altında Mescid-i Aksa Camii'nin ve Kubbetül Sahra binasının altını tamamen boşaltmış durumda şu anda. Bu tünellerde devasa sinagoglar, kütüphaneler, toplantı salonları inşa ettiler çoktan arkadaşlar. Hatta yerin altında camdan yapılmış köprülerle yürüyüp altınızdan geçen Roma dönemi caddelerini izleyebiliyorsunuz. Buraya kadar her şey turistik ve bilimsel gibi görünebilir. Ama madalyonun öteki yüzü çok korkunç arkadaşlar. Bu kazıların asıl amacı Mescid-i Aksa Camii'nin temellerini zayıflatmak. Uzman mühendislerin ve jeologların raporlarına göre Mescid-i Aksa şu anda adeta havada duruyor. Temel taşlarının altındaki toprak boşaltıldı. Yerine yapay kolonlar veya bazen hiçbir şey konulmadı. Bölgede meydana gelebilecek orta şiddetli doğal görünümlü bir depremde Mescid-i Aksa Camii'nin kendiliğinden çökmesi hedefleniyor. Birazdan yapay depremi size nasıl olacağını da söyleyeceğim. Bekleyin. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Eğer İsrail askerleri veya buldozerleri gelip Mescid-i Aksa Camii'ni yıkmaya kalkarsa bütün İslam dünyası ayağa kalkar diye düşünüyorlar. Öyle de olur. İnşallah olmaz böyle şeyler de yani böyle de olur. Dünya karışır diye düşünüyorlar. Bunu göze alamazlar arkadaşlar. Çünkü tam olarak ne olacağını tahmin edemiyorlar. Ama doğal bir deprem oldu. Bina çok eskiydi ve dayanamadı ve yıkıldı derlerse o zaman işin rengi değişir. Takdiri ilahi derler, yapacak bir şey yok derler ve hemen ardından madem yıkıldı o zaman biz de kendi tapınağımızı yapalım diyerek planı devreye sokarlar. İşte sessiz yıkım dedikleri plan budur arkadaşlar. Hatta bazı komplo teorisyenleri ve araştırmacılar bu bölgede yapay deprem oluşturabilecek sismik teknolojilerin yani titreşim silahlarının denendiğini iddia ediyorlar. Mescid-i Aksa alanının böyle hemen yakınında yerin altında düşük frekanslı ses dalgaları yayan cihazların kullanıldığı ve bu cihazların binaların statik yapısını bozduğu konuşuluyor arkadaşlar. Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama bilinen bir gerçek var ki Mescid-i Aksa duvarlarında son yıllarda sebepsiz yere derin çatlaklar oluşmaya başladı ve zemin çökmeleri yaşanıyor. Bu kazılar sırasında bulunanlar ise devlet sırrı gibi saklanıyor. Size az önce ahit sandığı hikayesini anlattım arkadaşlar değil mi? Beni dinleyenler hatırlayacaklardır. Ama bulunanlar sadece sandıkla sınırlı değil. İddialara göre Hz. Süleyman döneminden kalma büyük kitapları, cinleri kontrol etmeye yarayan tılsımlı mühürler ve o dönemin çok ileri teknolojisine ait kalıntılar da bu tünellerde bulundu. Arkadaşlar İsrail cinleri kullanıyor diye mutlaka duymuşsunuzdur. İşte ben onlardan bahsediyorum. Hatırlarsanız arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın erimiş bakır madenini sel gibi akıttığı yazar. Bu o dönemde çok ciddi bir metalurji ve teknoloji bilgisi olduğunu gösterir.
İşte İsrail gizli servisleri bu kadim teknolojinin peşinde. Onlar geçmişin büyüsü ile geleceğin teknolojisini birleştirip dünyayı yönetecek mutlak gücü elde etmek istiyorlar arkadaşlar. Bir diğer önemli detay ise Davut şehri kazılarıdır. Mescid-i Aksa alanının hemen güneyinde Silvan Mahallesi denilen yerde yerin metrelerce altında devasa bir antik şehir ortaya çıkarıldı. Bu kazılar doğrudan Mescid-i Aksa alanının altına giden tünellerle birleşiyorlar arkadaşlar. Filistinli ailelerin evlerinin altından geçen bu tüneller yüzünden yukarıdaki evler arkadaşlar çatlıyor, çöküyor. İnsanlar evlerini terk etmeye zorlanıyor. Bu da planın tabii ki bir parçası. Bölgeyi tamamen Müslüman nüfustan arındırmak ve orayı tamamen bir Yahudi parkına dönüştürmek. Şimdi size çok az kişinin bildiği bir detaydan daha bahsedeceğim. Mescid-i Aksa alanının içinde Süleyman Ahırları olarak bilinen yeraltı camisi olarak kullanılan devasa bir alan vardır. Burası Mervan Mescidi olarak da bilinir arkadaşlar. 90'lı yıllarda Müslümanlar burayı restore edip ibadete açtılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar İsrail o bölgeyi de alttan böyle alt taraflarından oyup sinagoga çevirmek istiyordu. Müslümanlar erken davranıp orayı cami olarak tescillediler. Bu olay İsrail tarafında büyük bir öfkeye neden oldu. Çünkü onların inancına göre tapınağın kurban kesim alanı tam da o bölgeye denk geliyordu. Bu hamle planlarını yıllarca geciktirdi ama vazgeçmediler. Şu an o bölgenin statüsü üzerinde büyük bir baskı var arkadaşlar. Gelelim şu meşhur Kızıl Düve meselesinin devamına ve ritüelin detaylarına. Şimdi arkadaşlar bu ineklerin kurban edilmesi öyle kasapta et kesmeye benzemez. Bu ritüelin yapılabilmesi için arınma suyunun hazırlanması gerekiyor. Bu suyun içine sadece öyle ineğin külü konulmuyor. Sedir ağacı, çördük otu ve kırmızı yün de ateşe atılıyor. Ve en önemlisi bu ritüeli gerçekleştirecek rahibin de saf ve temiz olması gerekiyor. Bunun için Kudüs şehrinde özel olarak yetiştirilmiş, doğduğu günden beri ölü yüzü görmemiş, mezarlığa gitmemiş, hastaneye gitmemiş, tamamen steril bir ortamda büyütülmüş çocuklar var arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bu çocuklar rahipler sınıfından olan ailelerden seçiliyor ve tapınak hizmeti için özel olarak yetiştiriliyorlar arkadaşlar. Onlar o kızıl ineğin külünü suya karıştıracak ve İsrail halkını temizleyecek olan kişiler. Öyle yani, öyle görüyorlar. Bu hazırlıkların hepsi tamamlandı. Arkadaşlar, her şeyi tamamladılar. Hepsi hazır. Sadece başla emrini bekliyorlar yani. Peki bu emir ne zaman gelecek? İşte burası en kritik nokta. Yahudi takvimine göre bazı özel günler ve bayramlar var. Özellikle Pesah bayramı veya Sukot bayramı gibi dönemlerde fanatik Yahudi gruplar Mescid-i Aksa avlusuna baskınlar düzenleyip orada kurban kesmeye çalışıyorlar. Her seferinde polis veya Müslümanlar tarafından engelleniyorlar. Amaçları bir kez olsun o kurbanı orada kesip fiili durumu değiştirmek. Başlangıç yapmak, alıştırmak. Bir kez olsun o kan orada aktığında artık geri dönüşün olmayacağını biliyorlar. Dünya siyaseti, savaşlar, ekonomik krizler hepsi bu büyük planın birer perdesi olabilir mi arkadaşlar? Gazze şehrinde yaşananlar, Lübnan sınırındaki gerginlikler hepsi aslında dikkatleri başka yöne çekip asıl hedef olan Mescid-i Aksa üzerindeki bu operasyonu gizlemek için mi?
Tarih bize gösteriyor ki arkadaşlar büyük olaylar her zaman sembollerle gelir. Mescid-i Aksa'nın kapılarının yıkılması, avlusunda yaşanan çatışmalar, postallarla, ayakkabılarla caminin içine girilmesi, bunların hepsi o büyük finale hazırlık. Onlar Mescid-i Aksa yıkılmadan, üçüncü tapınak yapılmadan ve o tahta Davut soyundan bir kral, yani onlara göre Mesih, bize göre ise Deccal oturmadan dünyanın huzur bulmayacağına inanıyorlar. Bu inanç onları durdurulamaz kılıyor. Çünkü rasyonel düşünmüyorlar arkadaşlar. Teolojik düşünüyorlar. Onlar için bu bir varoluş savaşı. Şimdi arkadaşlar biraz da işin arkeolojik kanıtlarına bakalım. Mescid-i Aksa alanının altında bulunan batı duvarı tüneli içinde tonlarca ağırlığında tek parça taşlar var. Batı taşı denilen bir blok var ki ağırlığı yaklaşık 570 ton arkadaşlar. Evet, 570 ton. Bugünün vinçleri bile o taşı kaldırmakta zorlanır, kaldıramazlar. O dönemde bu taşın oraya nasıl konulduğu tam bir muamma. İşte bu tür açıklanamayan yapılar onların biz seçilmişiz, biz üstün teknolojiye sahiptik, cinler bize yardım etti inancını körüklüyor arkadaşlar. Bu özgüvenle hareket ediyorlar yani. Onlara göre arkadaşlar o tapınağı yapmak Tanrı'nın emri ve bu emri yerine getirmek için her yol mübah. Gerekirse savaş çıkar, gerekirse kan dökülür, gerekirse dünya yanar. Ama o tapınak yapılır. Şimdi geldik hikayenin en can alıcı, en sarsıcı ve final bölümüne. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Buraya kadar anlattıklarım geçmişin ve bugünün gerçekleriydi. Şimdi ise geleceğin o karanlık senaryosuna ve bu senaryonun nasıl bozulabileceğine bakacağız. Arkadaşlar, Mescid-i Aksa üzerindeki bu plan sadece İsrail devletini veya Filistin halkını ilgilendiren yerel bir sorun değildir. Bakın, bu bütün dünyayı ateşe atacak bir kıvılcımdır. Hristiyan Siyonistler yani evangelikler de bu plana tam destek veriyorlar. Peki neden? Çünkü onların inancına göre de Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar inmesi için Yahudilerin Kudüs şehrine toplanması, Mescid-i Aksa yapısının yıkılması ve 3. tapınağın yapılması şart. Onlar Yahudileri çok sevdikleri için değil, kendi kıyamet senaryoları gerçekleşsin diye bu projeye destek veriyorlar. Yani ortada çok garip bir ittifak var. Bir taraf Mesih bekliyor, diğer taraf İsa Mesih'i bekliyor. Müslümanlar ise Mehdi ve Hazreti İsa'nın gelişini bekliyor. Ama arkadaşlar bakın şuna dikkat ettiniz mi? Herkesin beklentisi aynı coğrafyada ve aynı tepede düğümleniyor. Eğer o kızıl düve kurban edilir ve Mescid-i Aksa yıkılmaya başlanırsa ne olur? Arkadaşlar, İslam dünyasında büyük bir infial uyanır arkadaşlar. Sokaklar, meydanlar dolar taşar. Devletler savaşa girmek zorunda kalır. İşte o an Armageddon dedikleri, Melhame-i Kübra dedikleri o büyük savaşın fitili ateşlenmiş olur. Nükleer silahların konuşulduğu, biyolojik silahların masada olduğu bir dünyada böyle bir savaşın kazananı olmaz. Ancak planı yapanlar bu kaostan sağ çıkacaklarına ve kendi altın çağlarını kuracaklarına inanıyorlar. Onlar Kudüs merkezli tek bir dünya devleti, tek bir dünya dini ve tek bir dünya lideri hayal ediyorlar arkadaşlar. Ve bu hayalin önündeki tek engel olarak Mescid-i Aksa Camii'ni görüyorlar. Peki
Biz ne yapacağız arkadaşlar? Sadece izleyecek miyiz? Şu anda bütün Müslümanların olan biteni izledikleri gibi. Hayır. Tarih uyanık olanların, cesur olanların ve gerçeği bilenlerin kaleminden çıkar arkadaşlar. Mescid-i Aksa'nın gizemi sadece taşında toprağında değil, onun temsil ettiği manadadır arkadaşlar. Orası özgürlüğün sembolüdür. Orası zalime karşı dik duruşun simgesidir. İsrail'in o gizli tünelleri, o teknolojik silahları olabilir ama unuttukları bir şey var. Tarih boyunca nice firavunlar, nice Nemrutlar, nice büyük imparatorluklar o topraklarda hüküm sürdü. Ve hepsi yok olup gitti. Taşlar yerine konur, binalar yeniden yapılır ama inanç ve ruh asla yok edilemez arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım sizi korkutmak veya ümitsizliğe düşürmek için değil. Tam tersine gözünüzü açmak içindir. Oynanan oyunun büyüklüğünü görün. Mesele 3-5 dönüm toprak meselesi değil arkadaşlar. Mesele insanlığın hafızasını silme, tarihi yeniden yazma ve batıl bir inancı dünyaya hakim kılma meselesidir. Kızıl düveler kurban edilse de, tüneller kazılsa da, gökten ateş de yağsa, hakikat değişmez. Mescid-i Aksa göklerde mühürlenmiş bir emanettir. Ve bu emanete sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil, vicdan sahibi her insanın boynunun borcudur. Her Müslümanın boynunun borcudur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Define aramak sadece toprakta altın aramak değildir. Asıl define gerçeğin bilgisidir. Asıl define tarihin bize fısıldadığı o sırlardır. Bugün Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerde aradıkları o sandık belki de hiç bulunamayacak. Çünkü o sandık maddi bir hazine olmaktan öte ilahi bir sırdır ve o sır ancak hak edenlere açılır. Onlar kazmaya devam etsinler arkadaşlar. Onlar plan yapmaya devam etsinler. Biz biliyoruz ki her planın üstünde bir plan, her tuzağın üstünde bir kudret vardır. Gözünüz Kudüs şehrinde, kulağınız bizde olsun arkadaşlar. Çünkü orada yaprak kımıldasa dünyada fırtına kopacak demektir. Bu uzun ve gizemli yolculukta beni sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu anlattıklarım sizin de biraz da olsa tüylerinizi diken diken ettiyse, size dokunduysa, eğer siz de gerçekten de dünyada neler oluyormuş, neler dönüyormuş dediyseniz bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da uyansınlar arkadaşlar. Onlar da bilsinler. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Gerçekler paylaşıldıkça güçlenir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda bu konu hakkında düşüncelerinizi, teorilerinizi mutlaka ve mutlaka sizden rica ediyorum. Benimle paylaşmayı unutmayın. Sizce ahit sandığı gerçekten orada mı? Sizlere soruyorum. Kızıl düve kurban edilecek mi? Yorumlarınızı tek tek okuyacağım arkadaşlar, size söz. Bir sonraki videoda tarihin başka bir karanlık koridorunda başka bir gizemin peşinde buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ama en önemlisi uyanık kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.